Düşünsenize, bir isim, giydiğiniz bir kıyafet, konuştuğunuz aksan bütün hayatınızı ne kadar değiştirebilir ki? İşte bugünkü konumuz tam da bu. Kimliğin görünmez kapıları nasıl açıp kapattığını gösteren o inanılmaz sosyal deney. Benim adım Keskin. Şöyle bir düşünelim mi hep beraber? Sadece bir günlüğüne, sırf dış görünüşünüz yüzünden öteki olmak nasıl hissettirirdi? İşte bu sorunun peşine düşen ve cevabı bulmak için kendini baştan aşağı değiştiren bir öğrencinin akıl almaz hikayesine bakacağız şimdi. Peki bu hikaye nerede ve nasıl başlıyor? Bizi ta 1980'lerin Almanya'sına götürüyor. Her şey akademik bir merakla başlıyor aslında. Yıl 1983. Karşımızda Marlen Schulz var. Kendisi bir sosyal pedagoji öğrencisi. Mezuniyet tezi için öyle bir konu seçiyor ki, hani kimsenin pek dokunmak istemediği türden. Ama onun derdi farklı. Kitaplardan okuyup geçmek değil. Bizzat yaşamak, hissetmek istiyor. Almanya'daki göçmen kökenli bir kadının her gün yaşadığı o dışlanma. Bu nasıl bir his? Bunu anlamak istiyor. İşte Marlin, bu sorunun cevabını bulmak için sıradan bir gözlemci olmakla yetinmiyor. Çok daha ileri gidiyor. Kendini kelimenin tam anlamıyla baştan yaratıyor. Peki nasıl mı yapıyor bunu? Adım adım, titizlikle. Önce saçını ve kaşlarını koyulaştırıyor, sonra başına bir eşarp takıyor, üzerine eski moda bir bluz, uzun bir etek ve kalın bir hırka. Kendine yeni bir isim de seçiyor. Frau Keskin ve belki de en kilit nokta kırık bir Almanca ile konuşmaya başlıyor. İşte o an Marlen Schulz diye biri artık yok. Ve bakın, deneyin hemen başında fark ettiği şey inanılmaz. Diyor ki, bu kılıkla dışarı çıktığım an beden dilimin kendiliğinden değiştiğini fark ettim. Omuzları çöküyor, gözleri yere bakıyor, adımları hem ürkek hem de savunmacı bir hale geliyor. Düşünsenize, daha kimse tek bir laf etmemişken sadece üzerinize giydiğiniz kimlik bile sizi nasıl anında ele geçiriyor. Çok etkileyici. İyi de sokağa Frau Keskin olarak çıktığında onu neler bekliyordu? İşte şimdi deneyin en sarsıcı, en can alıcı kısmına geliyoruz. 4 hafta. Tam 4 hafta boyunca yaşadıkları. Hani böyle küçük küçük iğnelerle insanı yavaş yavaş tüketen bir kabus gibi. Yolda yürürken insanlar çarpıp özür bile dilemiyor. Bazıları önünden geçerken yere tükürüyor. Arkasından alaycı fısıltılar eksik olmuyor. Otobüse biniyor, yanındaki koltuk hep bomboş. Dükkana giriyor, tezgahtar görmezden geliyor. Bir şey sormaya kalksa sanki duymuyormuş ya da anlamıyormuş gibi bağırarak cevap veriyorlar. Ve işin en acı tarafını ne biliyor musunuz? Normalde özgüveni yüksek, hakkını savunan biri olan Marlen, Frau Keskin olduğunda suspus oluyor. Bu haksızlıklara tek bir kelime bile edemiyor. İtiraz etmekten korkuyor. Anlıyor musunuz? Sürekli maruz kaldığınız o küçümseyici tavır, bütün direncinizi, bütün benliğinizi nasıl da paramparça ediyor. Günlüğüne yazdığı şu cümle aslında bütün durumu özetliyor. Diyor ki, küçük düşürülmek insanı uyuşturuyor ve her türlü direnci daha başlamadan yok ediyor. Benim için yaratılmamış bir dünyaya girdiğim için cezalandırıyorlar. Vay be, cümlenin ağırlığına bakar mısınız? Peki bu deney sadece sokaktaki insanların kaba tavırlarından mı ibaretti? Hayır. Marlen'in asıl büyük keşfi o görünmez duvarlarla yüzleştiğinde başlıyor. Deneyin bir sonraki aşamasına geçiyor. Bu sefer telefonun başına oturup iş ve kiralık ev aramaya başlıyor. Artık mesele sadece yoldaki kaba saba insanlar değil. Asıl soru şu: sistemin kendisi ayrımcılık yapıyor mu, yapmıyor mu? Ve sonuçlar gerçekten inanılmaz. Bakın, telefonda ben Frau Keskin dediğinde cevaplar hep aynı. Kusura bakmayın, pozisyonda oldu ya da o daireyi tuttular. Ama telefonu kapatıp sadece birkaç dakika sonra Marlene Schulz olarak aradığında ne oluyor dersiniz? Tabii ki görüşmeye ne zaman gelebilirsiniz? Değişen tek bir şey var: isim. İşte Marlen'in o an fark ettiği şeyin adı bu: sistemsel önyargı. Yani sorun birkaç tane kötü niyetli insan falan değil. Sorun görünmez ama tıkır tıkır işleyen bir sistem. Sadece isminize, aksanınıza bakarak, yani sizin kim olduğunuzu zannederek, daha kapıyı bile çalmanıza izin vermeden yüzünüze kapatan bir sistem. Neyse ki bu zorlu 4 hafta sona eriyor ve Marlen elindeki bulgularla artık dünyaya bir şeyler anlatmaya hazır. Deney bittikten sonra tabii hemen tezini yazıyor ve bütün bu yaşadıklarını bir de kitap haline getiriyor. Meine Name Keskin, yani benim adım Keskin. Artık bu olay sadece bir öğrencinin tezi olmaktan çıkıyor, herkesin okuyup üzerine düşünebileceği, hatta yüzleşebileceği bir hikayeye dönüşüyor. Yıllar sonra çok ilginç bir şey oluyor. Marlen bu hikayesini dinleyicilerinin çoğu Türk kadınlardan oluşan bir topluluğa anlatıyor.
Konuşması bittiğinde herhalde salonda bir sessizlik, bir şaşkınlık bekliyordu ama hiç de öyle olmuyor. Salondaki kadınların tepkisi bu deneyin en sağlam kanıtı oluyor belki de. Hep bir ağızdan şunu söylüyorlar. Evet, biz bunları her gün yaşıyoruz. İşte o an anlaşılıyor ki Marley'nin 4 hafta boyunca deney olarak yaşadığı şey, o salondaki kadınlar için bir deney falan değil, hayatın kendisi. Marle'nin deneyi bize şunu gösterdi. Mesele sadece birkaç kaba insan değil. Mesele hayatları şekillendiren, bazılarını kapıları sonuna kadar açarken bazılarını daha en başından kapatan o görünmez sistemler. Peki, bu hikayenin sonunda aklımızda kalan asıl soru şu olmalı belki de. Toplumun iliklerine işlemiş bu görünmez ön yargı duvarlarını biz nasıl yıkacağız?